Arkadaşlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fatma. Amcam be. Fatma. Huu! Tamam. Orası. Ne? Tamam geliyorum, bekle. Şu çiçeği yukarıya almaya gidiyorum. Evet arkadaşlarım, bir güne daha başladık. Hoş geldiniz. Tekrardan sefalar getirdiniz. Saçıma başıma bakmayın. Anneme bir güzel banyo yaptırdım. Elinin pansumanını yaptım. Ondan sonra üstünü başını giydirdim. Saçlarını ördüm arkadaşlar. Amcam şey yapmaya geldi. Annem demiş, ineği harbana götürmüştü annem. Evin önünün otunu vursan Şenol demiş. Sağ olsun amcam da geldi böyle. Azıcık şuraları bir halletsin. Ayran getireyim sana amca. Ha olur. Ha olur. Eline sağlık. Burayı böyle bir şey, şu çiçeği mecburen annem yaptırdı yani arkadaşlar. Ben istemedim ama annem gene büyür kızım dedi. Temizlensin orası dedi. Mecburen böyle şey oldu. Şu otu da ben yolayayım. Amcama da bir ayran getireyim. Şunu da ben sökeyim. Çiçek gitmiş ha. Gitti amca. O Allah'ın emri kızım. Yapacak bir şey yok. Kurunun yanında yaş da gidiyor. Aynen öyle. Ben hemen ayranını getireyim amcamın da. Ah büyükler amcalar kaldı. Evin önü açıldı. Naneler duruyor, naneler. Neyse hemen ben amcamın ayranını getireyim. Amcam dinlenirken bak bebekler de canlandı. Tamam, ıslamak yok. Hadi gelin. Gelin hadi. Hadi. Şuraları falan bir halletmemiz lazım. İş çok bıdık. Bıdık, iş çok bıdık. Sen de bunu ye. Dur, kafana azıcık dikkat et. Tamam. Hadi afiyet olsun. Minnoşlara afiyet olsun. Şöyle mutfak şefimizi getirelim arkadaşlar. Hızlıca bir hamur yoğurtacağım. Bunun için getirdim bunu. Şöyle malzemelerini alayım içinden. Bunlar kenarda dursun. Şöyle kasemde bir şimdi en hızlısından, en kolayından bir poğaça yapacağım arkadaşlar. Hala sıcak çayımız var. Kahvaltı yaptık da ilaç içmelik kahvaltı yaptık. Öyle teferruatlı falan bir kahvaltı yapmadık. Şimdi malzemelerimi hazırlayayım. Ondan sonra hemencecik yoğurtturalım. Bir malzeme listesini ayarlamam lazım. Malzemelerimi hazırladım. Şöyle hızlıca birazcık beklettim ki yoğurt soğuk. Azıcık oda ısısına gelsin diye beklettim. 2 su bardağı yoğurt koydum. Şöyle 1 çay bardağı sıvı yağ. Birazcık akıtalım. 2 tane yumurta vardı. Bir tanesinin sarısını ayırdım. Ekledim böyle. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı şeker.
2 paket kabartma tozu. Şimdi güzelce yoğursun bakalım. Poğaçalar pişerken Yarencim burayı yıkadı. Ben de şöyle çek pasta suyunu atayım. Yardım edeyim azıcık çocuğa. Ali ile Caner denize gitti. Şimdi şu sabah işlerini bir halledelim. Sıcak sıcak poğaçayla kahvaltı yapacağız şimdi. Diğer tarafa doğru çekiyor bir şey. Şurayı tam alamadım yavrum ben. Nereye? Şurayı. Ben de kahvaltı soframızı hazırlayacağım şimdi. Bize koca karı lazım hala. Öldük. Ne ölmesi ya dur. Vallahi öldük. Allah uzun ömür versin. Bittim daha. Ya iyi daha dur ya. İyi Daha işte nereye bakalım bittin ya ya. hala. Ben yaşlandım sen daha gençsin. Doğru. Değil mi? Doğru. Ay, hakkını helal et. Allah'a emanet ol. Sen de. Hadi En kısa zamanda geleceğim yanına. İnşallah. Gel diyor. Eğildim ki anca. Sağ ol halacığım. He? Burada kalıyor mu? Buradayım ben, bir ay buradayım. Öyle mi? İyi. Tamam. Bak. Bir ay buradayım, gel fındık toplayalım. İyi zamanda oldu. Benim doğrumuyor benim. Yüreğim doğrumuyor canım. Yüreğim doğrumuyor. Belimiz doğrulmasın da yüreğimiz doğrulsun hala. Yaktı. Acaba öldü kızım. Acaba sana. Hadi güle güle halam. Diyor ki ben geleyim dersen alayım seni de. Nihayet kameranın karşısına geçebildim arkadaşlar. Poğaçayı yaptım, kahvaltıyı yaptık derken misafirlerimiz geldi. Halamlar geldi. Şimdi akraba düğünümüz vardı ya. Akraba düğününe halamlar da geldi Tokat Erbaa'dan. Onlar geldiler işte, diğer halamla beraber geldiler.
Beraber sohbet ettik. Çok buruk geçti açıkçası. Çünkü halam babamın cenazesine gelememişti. Çok kar olduğu için birçok akrabamız gelemedi yani arkadaşlar. Allah rahmet eylesin babamın yattığı yer, bütün ölmüşlerimizin yattığı yer cennet olsun, nur bahçesi olsun, nur gölü olsun. Rabbim nurlarda yatırsın, incitmesin, cennet bahçelerinde ağırlasın inşallah bütün ölmüşlerimizi. İşte eve gelince tabii böyle bir ağladık falan fişman, hani her yer boş falan. Zor oldu biraz. Şu an o yüzden başım çok ağrıyor. Ne söyleyelim? Elden hiçbir şey gelmiyor dedim. Uğradın mı babama hala dedi. Uğradım ama küsmüş dedi. Hiç sesi çıkmadı dedi. Ben de dedim hala dedim oraya gidenler hep küsüyor zaten. Hiç sesleri çıkmıyor artık dedim. Sadece babam küsmemiştir dedim. Orada bir sürü insan var dedim yatan. Hepsi mi küstü hala dedim. Oraya giden dedim demek ki mutlu memnun ki hiç sesleri çıkmıyor dedim böyle. Konuştuk falan işte. Birazcık zor oldu benim için. Ondan sonra öyle sohbet, muhabbet, poğaçalarımızı falan ikram ettik işte. Çayımız da vardı. Hatta yeniden çay demledik. Sonra diğer halam var işte, Kadriye halam. O da gelmişti. İneği falan sağdılar annemle beraber. Biraz böyle kalabalıktık. Elime telefon almak istemedim. Halamla bir vedalaştık. Böyle bir video çektim ama dik çektim. Onu da şuraya eklerim belki. Yandı yüreklerim, daha dayanacak gücüm kalmadı falan dedi böyle. Allah'ım uzun ömürler versin. Halam yani burada annesi babası var toprakta. Amcam, diğer amcam, babam, halam, eniştem, amcamın oğlu. Kaç tane arkadaşlar. Babam hastayken biliyorsunuz Şükriye halamı kaybetmiştik. Ömer eniştemi kaybettik. Ömer eniştemden sonra halam beyin kanaması geçirdi. Cenazesinde beyin kanaması geçirdi. Kendine geldi. Tekrar işte eniştemi kaybettiğimi söyleyince tekrar beyin kanaması geçirdi. 1,5 ay mı 2 ay mı ne araları var arkadaşlarım. Sonrasında halamı da kaybettik. Sonra babamı kaybettik. Çok zor geçti ya. Yani Rabbim hani daha kötüsünden beterinden korusun. Zor geçti son 1 senemiz, 1,5 senemiz. Çok yoruyor, çok koşturmacalı ve hüzünlü, acılı geçti işte her neyse. Zaten sizlerle de paylaştım geçtiğimiz süreci. Öyle işte. Bütün modum falan gitti yani anlayacağınız. Çamaşırı astım az önce. Topladım, astım. Yaren'le ortalığı toparlamıştık işte. Erkenden ortalığı toparlayalım dedik. Hani böyle elime telefon almadan yapabildiğim kadar iş yapayım dedim. Telefonsuz hızlıca yapayım dedim. Yapamadım da kaldı işte. Aman Allah can sağlığı versin arkadaşlarım. Her şey boş, her şey. Halamlarla da konuştuk. Yani ay ben şuraya oturuyorum ve bakıyorum hala dedim. Şöyle gözümün alabildiğince her yer toprak, ağaç, ev. Her şey. Hepsi benim olsa ne olur? Hepsi benim olsa ne olur? Hepsi sizin olsa ne olur? Hepsi bir başkasının olsa ne olur? Hepimiz arkamızda bırakacağız ve toprağa karışacağız. Yani bundan daha büyük bir gerçek yok. O yüzden Allah'ım iyilikten, güzellikten ayırmasın hiçbirimizi. Neyse şu kahveyi içeyim ben şurada böyle biraz dertli. Sonra bakalım ne yapacağım arkadaşlarım. Yemek yapmam lazım. Yemek de yapmadım. Halamlar da aşağıda amcamlardalar. Halam görünüyor buradan. Baba evine gelmiş oldu yani. Baba evine. Az çekeyim mi size? Bakın. İyi gidi. Rahmetli büyük annem geziyordu öyle. Allah rahmet eylesin. Beni de çok severdi. Rabbim yattıkları yerde incitmesin. Devir dönüyor. Dönecek. Yapacak hiçbir şey yok. Ekerdi dikerdi büyük annem oralara. Patlıcan, biber. Alacağızım bakın. Maşallah subhanallah.
İki büklüm bir kat geziyor. Allah'ım sağlıktan saatten ayırmasın. Elden ayaktan düşürmesin. Hayırlı evlatlarını eksik etmesin inşallah. İşte gözümün alabildiğine baktığım yer diyorum ya arkadaşlar. Hepsi bizim olsa ne olur? Hepsi sizin olsa ne olur? Dünya bizim olsa ne olur? Eninde sonunda bırakıp gideceğiz. Başka çare yok. Allah'ım iyilikten, güzellikten, merhametten, vicdandan, güzel sözden ayırmasın. Hadi bakalım. Karşıda birisi daha var. Bakın annem gibi ateş yakmış o da. Annem bugün mutfaktaki kuzineyi bir yaktı arkadaşlar kahvaltı yaparken. Ay bir görseydiniz. Bir görseydiniz yandık piştik kahvaltı yaparken arkadaşlar. Bayağı sıcaktı yani süt pişirmek için. Dolapta biraz sütü vardı. Sütü toplayalım kızım, yoğurt mayalayalım falan dedi işte. O yüzden şu kameramı da bir sileyim. Netleşelim. Ay ben dün akşam böyle geç uyuduğum için hem ondan uykusuzluktan modum düşük hem halamların işte sohbetimizden dolayı diyeyim. Hayat söylenecek hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hayat. Şu kahvemi içeyim, hadi siz de yapın çay kahve bir şeyler. Sizin de modunuzu düşürmek istemiyorum ama imtihanlarımız ağır oldu yani. Rabbimin de dediği gibi sizi mallarınızla, canlarınızla, sevdiklerinizle imtihan edeceğiz. Dünya imtihan dünyası. Rabbim güzellikten ayırmasın. Hadi içelim kahveleri. Ne olursa olsun an bugün. Yaşadığımız gün. Dün bitti, yarın belirsiz. Şu anın tadını çıkarmaya çalışalım. Hadi bakalım. Yapın kahveleri bekliyorum. Yapanlar da lütfen yazsın. Yelizciğim kahvemi seninle içiyorum. Kahvemi içmiştim, çayımı içiyorum. Hadi suyumu içeyim bari. Su için hiçbir şey içemiyorsanız su için ve lütfen yazın bana güzel arkadaşlarım. İçeyim şu kahvemi, hemen mutfağa geçeceğim. Yemekleri hazırladım arkadaşlar. Şöyle dün tarladan aldığımız salatalığı, domatesi falan. Şöyle güzel bir salata yapayım. Şey de tarladan, biber de tarladan. Bir domatesimiz dökmedi işte. Domates de dökerse çok güzel olacak. Dört gözle bekliyoruz bakalım. Bir tencere böyle yemek yaptım sebzeli. Patatesli fasulyeli, annem seviyor onu. Yanına da şehriyeli pilav, salata, bir de kavun doğrayacağım. Ondan sonra çekirdeklenmiş herhalde anne, döküldü. Yedir mi ki böyle, bakayım. Bir tadına bak. Bunu doğrayalım da tuş yok. Şu çekirdek kısmını alayım da. Çünkü çekirdek ağızda kalıyor. Baksanıza. Hiç doğramanı atlanan yanına. Hı? Ya da tuş yok atlanan yanına. Dur. İncinden al da gel yeşilinden. Yok ki o kadar genci. Vardır var. Ben getireyim mi? Anne ben aldım geldim baktım daha. Sen tanıyorum. Bak şimdi. Daha. Nerede daha? O da tombik ya. Bu pazardan aldığımız bu. Ben diktiğim bu. Bunu geçen pazardan aldı. Bunun tohumu yoktu belki bak. Orası da ortaya yine çevirden at. Öyle yapacağım işte. Eskiden inşalardan turşu yapıyorlardı. Çok da tuhaf kokuyordu. Ben hiç sevmedim onu. Turşu. Ortasını alacağım, yapacak bir şey yok. Toplanmaya geç kalan salatalıklar işte. Çekirdeklenmiş bayağı. Gidemedim bir tarlama ne yapayım? Olsun. Sağlık için bir daha döksün. Şimdi dökmüştür bir daha yarın toplayınız. Erken kalkabilirsek. Böyle misafir falan da gelince köy yerinde iş güç hepsi kalıyor arkadaşlar. Her yerde kalıyor. Doğru. Aynen öyle. Biberimi de doğrayayım. Salçalık biberden aldım, böyle etli biber, bunu ben çok seviyorum. Sesim niye kısıldı benim acaba? Soğuk su içmiş. Yo, ben yaz kış soğuk su içmem arkadaşlar. Ben de içmiyorum. İçmem, hani böyle buzdolabında soğuk suyumuz olmaz mesela Bafra'da. Caner buna çok kızar hatta.
Cansu da kızıyordu. Yazın soğuk su olmaz mı dolapta diye. Hiç alışkanlığım değil. Soğuk su içmek. Saklanır değil ondan. Şeker bozuyor hemen soğuk su içince. Tamam, domatesimi de doğrayayım. Bir sürü domates fidesi vardı, diktik ama bu kadar oldu. Olsun. En azından salatalığa, patlıcana, bibere para vermiyoruz. Bol bol döktüler çok şükür. Tamam. Soğanını da doğrarım. Salatam hazır. Yemeğimiz hazır. Şimdi bizimkiler de gelsin. Bir güzel karnımızı doyuralım. Allah bin bereket versin. Bebikim. Yemeğimizi yedik. Halamlara gidiyoruz. Yani amcamlara gidiyoruz. Ziyarete. Hadi gidelim sohbet etmeye. Yarencim tut babaanneni kızım. Melekler var tutar. Arkadaşlarım Ali'nin melekler tutar dediğini anlatacağım size. Caner. Anlatacağım. Bir bakın bakalım. Tutuyor mu tutmuyor mu melekler? Tutuyor, her zaman tutar. Allah Rabbim korur. Her zaman korur. Öyle tabii ki Rabbim koruyor. Rabbim korumasa kim koruyacak? İşte tedbirini alacaksın, Allah koruyacak. Alıyorum işte üzendiğim gözü. Bu taşın neyini süpürecektin anne? Ay. Ay hiç güleceğim yok. İneğin ayağına batıyormuş yoldaki taşlar da arkadaşlar. Annem süpürecekmiş. Dınların arasına giriyor betonda da. Ey Allah'ım ya Hadi Rabbim. sor arkadaşlara bakalım inek bakın. Sordum arkadaşlarım. İneğin ayağının arasına yoldaki taş giriyor mu? Dınların arasına giriyor. La havle. Hadi bakalım. Arkadaşlarım evimize geldik. Saati de bir hayli ilerlettik. Halamlarla, kuzenimle falan sohbet ettik. Sonrasında işte çay kahve faslı döndük geldik eve. Yarencimle oturuyoruz. Bütün ahali uyudu sanki bilmiyorum. Ben burada azıcık şöyle balkonda oturmayı çok seviyorum biliyorsunuz. Şöyle uzaklara bakmayı, düşünmeyi seviyorum. Balık burcuyum ben. Hayal kurarım. Çok şey düşünüyorum. Kafamda o kadar çok şey var ki arkadaşlar. Oy oy hangi birini anlatsam ben size. En iyisi anlatmayayım. Başınızı ağrıtmayayım. Karşı karşıya gelelim. Hem kapanışı yapmış olalım hem de sohbet etmiş olalım azıcık arkadaşlar. Annemin hırkasını giydim. Aşağıya giderken işte büyük annemin evine gittik. Allah rahmet eylesin. Büyük annem. Dedemi hiç tanımıyorum. Görmedim. Dedem abim doğmuş, dedem ölmüş herhalde. Ya da dedem ölmüş, abim doğmuş. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Sizin de bizim de bütün ölmüşlerimizin. Orada doğmuşum işte. Annem dizi izlemeye gitmiş. Sonra ben doğuvermişim. 15 Mart akşamı. Annem diyor 4 kişi gittik 5 kişi döndük kızım eve diyor ya. Giderken işte anlattı konuştuk da öyle. Ya arkadaşlar o günden bugüne 46 sene geçti. Dile kolay dermişim. 80 senesi. Her neyse neyi anlatacaktım ben size? Arkadaşlar kafamdan çok şey geçiyor diyorum ya. Ağustos ayına girdik. Ağustos ayı hangi burçtu? Aslan değil mi? Aslan burçları. Doğum gününüz kutlu olsun. Aslanlar, lider aslanlarımız. Liderliği seven aslanlarımız. Doğum gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız. İyi ki varız hepimiz. İyi ki gelmişiz şu yalan dünyaya. İyisiyle kötüsüyle yaşayıp gidiyoruz işte. İmtihanlarımızla. Rabbim kolay eylesin. Ustalarla konuştum. Önümüz fındık. Ağustos ayına girdik.
Ağustos'un 7'si miydi 10'u muydu Yaren fındık başlangıcı? 10 galiba. 7'si gibi başlanacak. Hani 7'si izin verilecek. Yani izin almak gerekiyor başlamak için. 7'si gibi artık serbest toplamak ama onun da başlayacaklarmış herhalde. Çünkü fındıklar daha kızarmamış. İçi böyle beyaz. O zamana kadar benim alt katı halletmem gerekiyor arkadaşlar. Ustalarla konuştum. İstanbul'a gitmeden önce bize bir hafta ver abla demişlerdi. Şimdi gelince dedim ben geldim. Bir hafta ver dediler. Ben İstanbul'daydım işte o zaman. Geldiğimi haber verdim. Mermer ustamızla ayrı konuştum. Mutfak kapılarını takacak olan ustamızla ayrı konuştum. Coşkun ustamız var biliyorsunuz. Onunla ayrı konuştum. Beton dökme işleri falan var çünkü. Bakalım en kısa sürede halletmeye çalışacağız. Hatta Coşkun Usta'ya şey dedim ben. Coşkun Usta dedim hani mutfağın tezgahı hallolduğu zaman benim elektrikçimi göndersen önden iyi olur benim için dedim. Hani sen gelemesen bile elektrik tesisatını çeken ustayı gönderirsen çok rahat olur dedim. Onu öyle konuştuk. Mutfak için işte şey gelecek. Ahmet abi gelecek. Dolap kulplarını falan seçmiştik ama kapı kollarını falan seçmedik. Ay bir sürü teferruat var yine. Baksanız şöyle bir haftalık iş var. Bir an önce hani temizleyip yerleştirmek istiyorum. Ama çok da fazla eksik var. Bak hayırlısı Allah'tan. Allah herkese böyle koşturmacalar nasip etsin. Herkese kendi evinde oturmayı, yazlığında oturmayı, yazlığı kışlığı ayrı olmasını nasip etsin. Köy evi nasip etsin, tarla, bağ, bahçe nasip etsin. Hayalindekinden çok daha fazlasını nasip etsin Rabbim. Bizim hiç aklımızda yoktu. Hiç yoktan yere köyde ev sahibi olduk. Babamdan Allah razı olsun, annemden Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun babamın. Sanki babam bugünleri görmüş, bilmiş gibi köy evini yapacağım. Gelirsin annene sahip çıkarsın kızım diyordu ya. O günlere geldik biz işte arkadaşlarım. Hızlı mı geldik ne? Bayağı hızlı geldik. Rabbim beterinden korusun. Kollasın. Annemi başımdan eksik etmesin. Neyse duygusala bağlanmaya başladım ben. Duygusala bağlıyorum yani gidiyorum o taraflara doğru. Uykusuzum, yorgunum. Bu kadar koşturmacanın içinde sizlerle de buluşmaya çalışacağım. Bakalım götürebilirsem götüreceğim. Götüremediğim yerde de bırakacağım. Başka hani seçeneğim yok. Bakın geldi benimki. Geldi gidecek. Biraz böyle vücudumu dinlendirmem lazım. Yol yorgunlukları beni yordu arkadaşlar. Annem yaramaz çocuklar gibi. O da beni açıkçası birazcık yoruyor. Bana yük olmak istemiyor. Evet onu da anlıyorum. Ama bana yük olmak istemezken farklı bir tarafına bir şey olacak diye çok korkuyorum ben. Hani düşer, eder, dengesini sağlayamaz. Çünkü bir kolu zaten sabit biliyorsunuz. Bakalım Rabbim zorumuzu kolay eylesin. Her işimizi kolaylıkla yapmayı, halletmeyi nasip eylesin inşallah. O zaman bana müsaade. Eğer abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için çok kıymetli, yorumlarınız benim için çok kıymetli. Burada olduğunuzu bilmek, o maneviyatı hissetmek benim için çok çok kıymetli. Çünkü duygusal bir insanım, böyle maneviyatla yaşayan bir insanım. Orada olduğunuzu bilmek istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.